Hello everybody. My journey begins. I'm off to Istanbul. I've left my home in Montreal to uncover a family mystery which has haunted me for years. I will travel across Turkey to the heartland of the Kurdish people. My goal is to investigate my aunt's murder, which took place 30 years ago. Her name was Guzide. Turkey is my first home. After living in the West for several years, I have an urge to return to the East. A single question compels me to go on this journey. What did my aunt do that cost her life? Whenever I return to Istanbul, my mom makes my favorite food. Diyorum ki böyle yapmaya. Nasıl yapıyorsun? Şeyde koyuyorum. She was raised in the old way. She was forced to quit school to take care of her siblings. Nasıl? When I look at my family tree, I see grandparents who rebelled against sultans, well-known poets and artists. But they're all men. I've always been curious about these forgotten women, erased from history. But the one who intrigues me most isn't in our pictures. The murdered Guzide, my father's sister. İçime böyle bir kor gibi böyle bir hasret, yani hayatımda bir sefer gördüğüm bir ablamın böyle bir hasreti çöktü içerime. Yani yoğunlaştı böyle. Bütün duygularım, düşüncelerim onun üzerine yoğunlaştı. Bilgi toplamaya başladım. Dedim bu Güzide'nin kimleri var olabilir? Guzide's mother, my grandmother, was only 17 when she got married. Soon after, her husband left her for another woman. But my grandmother was pregnant with Guzide. Her family decided that this fatherless baby would bring shame upon them. The day she was born, they sent the baby away to live with her father's tribe in a remote Kurdish village. My grandmother was forbidden to ever visit her daughter. Unfortunately, my father has no photos of Guzide. But he did find this. It's my first clue. These two men are Guzide's brothers-in-law. I'm intrigued by this photo. The brother on the left seems to have a problem with his right hand.
The woman in the middle is their mother. I'm not sure who the boy is. My father heard a rumor that one of these brothers murdered Guzide in an honor killing. I hope this photo will help me find them. Tonight, my family and friends are sending me off to Eastern Turkey. Senden ayrı, senden ayrılacağım, senden ayrılacağım. Araklığıma gelende Tomorrow, I will be in my father's hometown. Until then, love from Istanbul. Diyarbakır is at the opposite end of Turkey, thousands of kilometers from Istanbul, near the Iraqi border. The further east I go, the more I feel like I'm traveling back in time. Diyarbakır is the spiritual capital of the Kurdish people. My father is Kurdish and was born here, but he moved to Istanbul and raised me as a Turk to save me from the prejudice he faced. I always wondered how my life would have turned out had my father never left here. Kurds are proud people, but a decade-long war for autonomy and the government repression that followed has deeply wounded them. More than half the men in Diyarbakır are unemployed. Many children can't go to school because they have to work to help their families. My first stop is my grandmother's old house. Merhaba. Burası benim babamın evi de. Behind these walls, my grandmother secretly shed tears for her daughter, Guzide, who was torn away from her. After 14 years of longing, she couldn't wait anymore. At the risk of her life, she searched for her daughter. When the men were away, she arranged for Guzide to be brought from her village on horseback. My distant cousin Yavuz witnessed the encounter. Hatırlamaz mıyım? Bu odaya girdik işte. Şu merdivenlerden çıktık. Orada oturuyorlardı zaten. Bir annenin çocuğunu görmeyip de aniden yetişmiş bir şekilde görmesi tabii o anlatılacak bir duygu değil. Onu yaşamak tabii çok önemli. Ve birbirlerine sarıldı. Tabii o işte birbirlerine sarıldılar. Zaten kenetlendiler. Hem ikisi de ağladı. Yani saçları örüklüydü. Tek örük yapardı o. Onun heyecanı böyle bir sararma şeklinde değil. Yanakları al olmuştu. Bak onu çok iyi biliyorum. Böyle şu yanak kısımları al olmuştu. Zaten
ve Guzide o gece bizde kaldı. Ertesi gün tekrar köye döndü. This morning brought bad news. Close to my hotel, a young man killed his 15-year-old sister. The girl had been raped by a cousin. When the family realized that she was pregnant, they ordered him to kill her to restore the family's honor. But where is the honor in taking a life, especially your own flesh and blood? Namus nedir namus? Namus her şeydir ya, namussuz. Olur mu ya? Buraya şöyle gelin. Namus insanın her şeyidir yani. Yani Müslümanlık için her şeydir yani. Olur mu ya? Var ya, kendini bilen insan için var. Neye doğru diyor ya? Olur mu ya? Namus sadece kadın mıdır ya da iki bacak arası mıdır? İnsanın toprağı da namusu değil midir yani? Bunu algılayamıyor mu insanlar? Yok o onun boynuna sarılmış, sana ne, ben boynuna da atlarım. Sen kendine bak, sen özgür müsün? Ben demeyi sevmem. Sen aleykümselam diyor musun? Eski Diyarbakır olsa sizi hepinizi öldürürlerdiler. Tamam. I wanted to understand if Islamic tradition played a part in my aunt's murder. Honor crimes has got nothing to do with Islam. It has got nothing to do with Quran. Just the opposite. Killing, no matter what, is the biggest sin in Islam. So honor crimes is actually, it's a Mediterranean, Middle Eastern customary practice which has been wrongly associated with Islam. What were the killer's motives? Was he defying Islam? And what was the role of his family? This is a case where all the family come together. So it's not anymore the husband who kills the woman, but it's a family decision. When I say family, it's a big family. It's like a tribe. It's a semi-feudal structure. So the whole family comes together and takes a decision to kill a woman or a girl. It seems that a tribe's honor can hold more influence than Islam. It may not take much to dishonor a family. If you hold hands with a boy, if you refuse an arranged marriage, or sometimes even if you're the victim of rape. The only way to fight against control of women's sexuality, to fight against these customary practices in all of women's societies, including Muslim societies, including Turkey, is women's empowerment. So therefore, women's movements and women's NGOs are the key to eradicating these practices. A lot of the women's organizations are dependent on funds from the West. And of course, Canada. Canada is one of the countries which has been very helpful in this respect. Through the hard work of local women's groups educating families, many women are saved from honor killings. In the decaying city records, I hope to find evidence of my aunt's life and perhaps her murder.
Diyarbakır merkeze nüfus kayıtlarımızı bilgisayar taramasında Guzide Karaozan'ın kaydını bulamadık. Nüfusa kaydı yapılmadan ölmüş. If my aunt is missing from the city records, how could I possibly learn what happened to her? It seems, even to this day, many village girls aren't worth registering. I leave the records office feeling like I've reached a dead end. But then Sherif, a family friend who heard about my investigation, asked to meet with me. Güzide'yi iyice gördüm. Hatta bir çocuğu da vardı, biraz evvel de söyledim. Suya girdi bu erkek çocuk. Sherif has no photos of Guzide, but even after 30 years, he still has a vivid image of her. Güzide aynı. Yani sana bakıyorum ona. Gözler, kaşlar aynı. It was strange meeting Sherif, someone who knew her since childhood. I wish I was able to download my aunt's image from his mind. Before leaving, Sherif told me the name of the village where Guzide grew up. The tiny village of Milan doesn't even exist on the map, so I have to find my own way. Dümdüz gidersek. Valla böyle yol boyu gideceksiniz. Çok yukarıda mı dağa kavuşacaksınız siz. Tamam, sizin tarifinizle biz buluruz. Ha, hadi olur. Çok teşekkürler. Eyvallah. İyi günler. İyi günler. Ha. Çobanın dediği dağlar göründü. At last, I see my aunt's village just ahead. I wonder if the locals will be welcoming. I tell them that I'm Guzide's niece. Hasan Bey değil mi? Çabani. Janita sahbe, Allah razı olsun. Türkiye nizanı. هم تركي نزان ولا خيراتن. One of Guzide's friends is anxious to take me somewhere right away. Burası buradaydı. Fatikevi afırdı. Afiyat deri vibu. Avirasi mera deri vetkir hamam lepas veri da sari kudüsüstüm. Bravo. Bermora ve alver budiye eşyayı o. Guzide de go babakam zimrad go. Adkırım hemize khud gut babakam mani. I feel my aunt is almost alive in the villagers' memories. But is this rubble all that remains of her life? أشهد أن محمدا رسول الله. Rizgo is the village imam, the spiritual leader. Rizgo's mother breastfed both her son and my aunt, connecting them like brother and sister. Yani onlar da nasıl çocuğa seviyor, nasıl çocuğa söylüyor, nasıl çocuğa
Yani elbise temiz falan bir var. Yani kimse onlarda kızılmayan, kimse onlarda az olmuyor. Hiç seviyor, çok seviyor. Ta benim annem ben onlarda ona sağladım. Anası yok, kimse yok. Güzide'nin karakteri nasıldı? Hı? Nasıl birisiydi Güzide? Ya o tipini çok böyle uzun. Yani uzun boylu adam. Yürüyüşü aynı jet gibi. Vallahi böyle. Aynı erkek kıyafetleri. Guzide is beginning to seem larger than life. Hoş geldin. Since TVs are scarce, the tradition of storytelling still plays an important role here. Guzide's unresolved murder has become folklore. اللي عند ددوني بيت إلا مو ددوني بيت دابو لي بيت شوفي بيت تفضل ما تعوي لي جزيدة ما أو جداريش بو أو خرطبو أو قانم ليلي قولي مدقو خاي قزيدة خانم دي صالح ناف لاتي هايلي Songs about her can still be heard to this day. قزيدة قوتي بكا مختاراني Cesur bir kadındı. Vallahi erkeklerden korkmuyordu. Yani gerçekten silah elinde gelseydi o adama vurabilirdi yani. Gerçek bir kadındı yani. Kadındı ama erkeğe benziyordu. I search for glimpses of Guzide in the faces of the women here. Bu köyde 11 hane vardı demişti. Meanwhile, the villagers start to identify me with Guzide. Sen geliyor gidiyor. Her zaman o sanki o yani Guzide o adam sağdır. I feel like I found a second family here in Milan. Strangely enough, being a member of this big family marked Guzide's fate. Bizim köyde kimse onun nikahı da yani olmuyor. Herkesi bacanidir. Herkesi sütü yemiş. Yani o olmasa bizim köylarda yabancı adam vermiyor. But at 15, Guzide was married to a stranger. The mayor's son from a neighboring village paid a high bride price for her. I wonder if anything has changed since Guzide's time. Benim ablam da 2 tane evlidir. Bir de köyde, bir de Diyarbakır'da oturuyorlar. Yani babam onları zorla verdi gerçekten. Zorla vermişler. Ama ben dedim ki ben zorla evlenmek istemiyorum. Kimi seviyorsam onunla evlenmek istiyorum. Many of the young men here can't even afford to get married. Şimdi ne diyelim? Artık o kız gitti. Ben hiç kimseye artık bakmayacağım. Ne kadar başlık parası isteniyor genelde? Genelde 5 milyar, 6 milyar. Bizden yukarı köyler var. 15-20 milyar istiyorlar. Bir minibüs istiyorlar. İşte. Peki hangi kızların daha fazla başlık parası daha yüksek? Nasıl oluyor? Misal diyelim bir kız güzeldir. Kaç tane genç onu seviyor. İddiaya giriyorlar. O deyip ben alacağım. O kız daha yüksek oluyor. Onun başlık parası daha fazla oluyor. Anladın mı? If a girl dares to challenge her family's honor by eloping, it could cost her her life. I wonder if my aunt was killed because she went against this code of honor. My driver Ashraf has 2 wives. I asked him his opinion about love. Peki mesela sizin eşiniz, sizin hanımınız gibi bir hanım böyle 12 yaşında evlendirilmiş. Bir başkası da daha sonra gönlü düşse, bir başkasıyla evlenmek istese. Öyle bir dava kesinlikle olamaz. Niye? Olamaz işte burada. Ne olur öyle bir şey olursa? Yani öyle bir şey olamaz. Olduğu zaman da onun ölüm fermanı olur.
Yani fermanını, ölüm fermanını kendi eliyle hazırlanmış olar. Ya daha doğrusu açıkça söyleyelim. Burada erkek sözü geçer. Yani söz hakkı erkeğindir. I'm staying with a family of 5 children. The eldest, Leyla, stays home from school, cooking, cleaning, and looking after her brothers. Leyla's family can't afford a bride price for her brother. When her brother gets married, they will exchange her for his bride. Leyla Verda ile edecek. Sen ne diyorsun Leyla? Başlı parası istesinler mi senin için? O evlenmek istemiyor. Çok utanıyor. Niye evlenmek istemiyor? Daha küçüktür yani. Büyüse o da kendi kendine ister. O büyük olsa o da kendine birisi bulacak. Daha o küçüktür yani. 12 yaşında vardır yani. But what Leyla really wants is to go to school one day. Leyla okumak istiyor musun? Ben istiyorum ama Tanrı dedi okula git. Ya okul açık oldu her zaman gelebilir. T, Y, T, Y, yani L, E, T, yani Y, L, E, L, L, A, Leyla. Leyla. Bu gece hiç durmadı bile çalıştı. Ya dedim Leyla ne yapıyorsun? Böyle kendi kendine yazıyordu. Bütün gece oturdu çalıştı. Saat 10'a kadar yazdı. Öğrenmiş ama hepsini. Bırakmadım okula gidip. O çok istedi. Ona gideyim dedim yok. Gitme gibi. Bırakmadım. Bıraksaydım çok iyiydi, çok istedi. Çok akıllı ama bak ne kadar meraklı, hemen öğrendi. Çok daha o olmasa hiç ben edemeyim. Yani bir gün hasta olsam, bir yere gitsem, o hemen yani çocuklara yemek yapıyor, çamaşır yıkıyor. Yani ev işi ne olsa o görüyor. Leyla made this headscarf for her dowry with her own small hands. By giving me her most precious possession, I feel she's accepting me into her family. Teşekkürler. By the way, a man saw me with my headscarf today and told me my bride price would be 1,000 sheep, 500 Kalashnikovs, 50 camels, and 10 horses. I felt at once degraded, yet strangely flattered.
Today, there's a wedding in Milan. Everyone in the village is invited naturally because they're all related. Nazmiyem'den al yanak evlenmez ki evlenek. Nazmiyem'i dolandırır 3-5 tane dalgalak. Bir manyak, iki manyak, üç manyak, beş manyak, sarhoş manyak. Manyaklara ver konyak, yak çıkaran keyfe bak Nazmiyem. Weddings are the biggest events in people's lives here. They are not always registered, but stories about them are passed from generation to generation, like fairy tales. Hello, spas. Sherife is the village storyteller. Through her songs, she can tell the entire history of the village. She told me her version of my aunt's story. Sherife told me Guzide cried, just like this bride that day. Did she foresee her dark future? On her wedding day, the bride leaves her family and friends behind. Now, she belongs to her husband's family. From now on, her visits to home will be restricted. It turned out that Guzide's wedding marked the beginning of a series of tragedies. Sherife identifies the boy in the photo. It's Guzide's son. He died soon after this photo was taken. Guzide cried for him for over a month, never leaving her home. But her misfortune didn't end there. Soon after, her husband was gunned down in a blood feud with another village. Guzide was now a childless widow. As was the custom, Guzide was then expected to marry one of her two brothers-in-law. But I wonder what Guzide wanted for herself. After a sleepless night, I realize it's time to face the dark side of Guzide's life. Who murdered her and why? I find out that Guzide was killed in a nearby village named Tepecik. But the villagers warned me not to go there. Olur yani onlar tabii ki ne bak şimdi biz unutmuyoruz demek karşı taraf da unutmayacak. Bunlar iki karşılıktır yani. Yani ters geliyor. Sizin için ölümüne de geliyor. Yanlış anlaşılmasın. Hani bu memleketin bir örf ve adeti vardır. Nerveri düzmeni wanted derriti. Merve ama bibinin ama kuzun. Be düzmeni meno. I've come all the way from Canada to find out what happened to my aunt. So despite my anxiety, I head for Tepecik to confront the potential murderers.
Barely a few kilometers away, I feel like I'm in a no man's land. Soldiers stop our van, blocking our entrance to Tepecik. I'm told that Tepecik is torn by a civil conflict between Kurdish separatists and the Turkish army. On our way back, I see a sign for Karacaören. This rings a bell. An old man had told me that Guzide once lived in this village. On a whim, I decide to go there to look for the two brothers-in-law. I see some guys at the entrance of the village, wondering who we are. So, are you recording? I push my fears aside and show them the photo I have with me. Bayağı. Bakıyorsun mu? Ya şu anda bizim son gördüğümüz son 10 senesini biliyorum ben. O şu andaki hali o şekilde değil yani. They tell me that one of the brothers, Baki, visited this village just last week. Guzide diye birisini tanıyor musunuz? Evet. Guzide. Tanıyorsunuz. Yok görmemişik. İsmi olarak var. Geçiyor, köyden geçiyor. Nasıl tanıyorsunuz? Burada Guzide olarak şeydir. Yani kurşunla yaralanmıştı. Ondan sonra hastaneye götürüldü. Hastanede ilaç mı vurmuştular, ne olmuştu, öldü yani. Onu biliyordu orada. Bu köyde mi vurulmuş? Bu köyde vurulmuş eski zamanda. Annem söylediklerine göre. Hani benim bildiğim bir kurşun burasına değmiş, bir tane de burasına değmiş. İri yapılıymış, bir erkeği bile dövebilecek şekilde öyle bir şeymiş yani. Öyle bir insanmış benim bildiğime göre. When my questions start making them nervous, my friend steps in to help. Teşhisten çok yani onlarla hani bu kadını tanıdıklarına dair görüşme yapmak istiyoruz. Yani konuşmak istiyoruz daha doğrusu. Türkçe bilmiyorlarsa da Kürtçe konuşabiliriz yani. Ona bile siz az önce bazı sorular sordunuz, ona çekindiler biliyorsunuz o konuda. Yani aslında çekinmiyor, niye çekinsin? The villagers lead me to a woman who heard the gunshots that night. شابونم چون چه شاب و قربالغات ام بازدان اول بریندار بود برای آباد خسته ملت اول گفتم شما موال چوله بگو At the scene of Guzide's murder, once again, all I find is destruction. الوا ده والوا حوش بيني درت كبدر I'm amazed how this village opened its arms to me. Yet I sense they're still hiding something. I had a dream last night. I'm lost in a strange land. In the distance, I hear a voice singing. It's my aunt. I have a feeling that she's happy now that I'm following in her footsteps. When she leaves me, I realize I never really saw her face. I regret not taking her picture. I feel sad
for missing this opportunity. A villager from Milan says there is someone who has important information to tell me. من چون سرخانی مجی خبر سرخانی وقتی سرخانی آبو مجی خل برفدانی و ما خبر دا هیچ برا گو ولا دلی من قادر دایا گو مقبول گو تدوی چه هم گو گزده تشخرا زانی گو ولا دلیم دوی دایا گو از باقی ناگرم گو اشخراوی دگرم. Makbule gave me contacts for Baki and Kadri. They both live in Tepecik, behind a roadblock. I call the first number. It's out of service. My heart pumps as the second number rings. Could this be the murderer? Somebody answers. It's Kadri. He's suspicious but agrees to meet me as long as he can bring his son. I feel safe in the hotel. I feel protected here. As soon as I see him, I see the resemblance to the man in the photo. He has a crooked hand, just like the man in the photo. I ask him to tell me the truth. Ödemesini istediler aile. Güzide'nin dur kaldı ya. Benim bir şey var, abim var ya, Baki isminde. Baki'ye vermek istediler. Aile olarak. Güzide ona kabul etmedi. Güzide. Ben Baki'yi almıyorum. Yahu bırakın ben evlenemem. Bırakırsınız ben Abdülkadir'i alırım. Beni seçti. Ailece kabul etmediler bunu. Diğer kardeşlerim, akrabalarım. Yok öyle Baki'yi alırsın. Götürdüm başka bir yere. Benim başka bir köye, Karacaören. Benim oradaydı. Yüzüğü aldım getirdim oraya. Nikahlandım. 3-4 ay arada geçmedi. Gece ben evde değildim. Havluya çıkmış. Kimin tarafından bir iki kişi varmış herhalde. Havada bir gizlemişleri. Güzide'yi vurmuşlar. Siz kimin tarafından vurulduğunu biliyor musunuz? Geceymiş. Mahkeme verilmiş. Adam takip olmuş. Mahkemede ağır cezada mahkeme oluyor. Suç tespit edilmediği için beraat edilmiş. Ben de davacıydım. Davacıydınız ama kimin tarafından olduğunu bilmiyorsunuz. Kesin bilmiyoruz. Şüphe üzeri biliyoruz. Kim peki şüpheli misiniz? Güzide'yi kimin vurduğunu düşünüyorsunuz? Bunun üzerine attık. Aklın üzerine attık. O da yok ben geceymiş yani gündüz değil. O da inkar etti. Ben değilmişim. Düşman tarafından vurulmuş. Fakat geri değildi. Kanatıma göre ben kardeşime dava ettim. Davacı o. Konuşuyor musunuz arada bu meseleyle ilgili? Konuşuyoruz ama çok fazla değil. Birbirimizi sevmiyoruz. Ben çok üzülüyorum. Güzide'nin ölümüne boşu. Hiçbir zaman da hatırına çıkmıyor. İnan olarak. Şimdi seni gördüm,
Tabii güzel hatırını burada hazır doğru biliyor. Anladın mı? All this time, I've been looking for Guzide's murderer, but instead, I found the man she loved. After all her tragedies, she had nothing to lose and finally chose to follow her heart, even if it meant that she would die for it. Had I been able to go to Tepecik, I would have come face to face with Baki, Guzide's alleged murderer. Now Baki is just an old man, half blind and half deaf. To my amazement, the most unexpected person walks in. Sharif has come to say goodbye. He's shocked to see me sitting with his former enemies. مرحبا خالق شلونك؟ مرحبا حجي باشا حتى مشكلة Am tebecüğüne. سر شاوات تبجوي Tuşkuy. أجمل لامب La. He. تبجوي تلاعب سكي İyi. كيجان Az kadirım. قادر ماش اختيار olmuş. Tanıyor musunuz kendisini? Tanıyorum, ben gördüğüm zaman geçti. Ben bile hakimi ya gazeteyi. Bir de geleyim. Ser şava. As these former enemies share old stories, I realize how close they must have been before the vendetta started. Artık diyorum Şerif Bey, şu kan davası bitsin. Bitti. Ami biliyor. Bitti bizim. Bu Bitmiş. Ami bak. Bitmiş. Zaten babamız yaşındadır. Babam da Only time will tell if the vendetta is really over. But for now, there seems to be a glimmer of hope between the two families. İki aileyi de birbirine getirdiniz. Tanıştık, konuştuk. Hacı abiyle. Çok güzel oldu yani. Tanışmamız iyi oldu. Sohbet ediyoruz burada, görüşüyoruz. My journey is coming to an end. I wasn't able to find even a single photo of Guzide. But Kadri told me that I don't need a photo. I just need to look in the mirror to see Guzide's face. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خاصة وللروح. Ironically, it's women like Guzide whose stories turn into songs and inspire the next generations. On my last day in Milan, I connect the school to the internet to help girls like Leyla open up to the world and perhaps even change their destinies. Bu gece bize kalın. Nereye gidiyorsun? Akşamdır daha fakat iftar vaktidir. Dur hele ben sana bir şey getireyim.
As I leave the dusty roads of Diyarbakir, I'm sending you a photo of me with Leyla. Will she be able to follow her dreams? And at what cost?